Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte fıstık kabuklarından bahar dalları tablosu yapacağız. Gördüğünüz gibi bir sürü fıstık kabuklarımız var. Ne yapıyoruz bundan sonra, bu videoyu izledikten sonra fıstık kabuklarımızı kesinlikle ve kesinlikle atmıyoruz. Çok güzel bir tablo yapacağız şimdi hep birlikte sizinle. Ben yavaş yavaş fıstıkları silikonla yapıştırmaya başladım. Öncelikle küçük bir karton yaparsanız 1,5-2 santim genişliğinde 3 ya da siz yapabileceğiniz büyüklüğü kendiniz ebatınıza göre belirleyebilirsiniz. Ama ben 2,5 santim 3 santim şeklinde küçük kartondan daireler kestim ve bunları çiçek yapmak için kestim, etrafından bir yuvarlak şeklinde belirledim. Ama dediğim gibi ebatını siz kendiniz tamamen belirleyebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız ebatını büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi silikonla etrafına yapıştırıyoruz. Önce artı şeklinde yapıyoruz. Daha sonra geri kalan açıklardaki artıları dolduruyoruz. Ve daha sonra 3. sırada tüm kalan boşlukları iki yanına sıralı bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada neden Antep fıstığı? Çünkü ilk fıstık fabrikaları Gaziantep'te kurulmuş. Bu yüzden fıstığa Antep fıstığı diyoruz. Ama tabii ki Şam fıstığı diyenler de var. Bu değişebiliyor ama adını alma sebebi Gaziantep'te fabrikaların ilk kurulması. Bu arada yavaş yavaş ben çiçeklerimi yaptım ve içlerini boyuyorum. Yine renk seçimi dediğim gibi hep size kalmış. Tamamen sizin tercihiniz. Ama ne yapıyorduk? Bahar dalları yapacağımız için şöyle güzel rengarenk iç açıcı renklerle bir çiçek yapalım. Evet, yavaş yavaş renklendirdik. Turuncu, sarı, mavi, kırmızı. Kırmızımız da yavaş yavaş bitiyor. Bu arada dünyada Antep fıstığını en çok yetiştiren 3 ülke var. Bunlardan birisi Türkiye ama biz tabii ki 3. sıradayız. 1. sırada İran, 2. sırada da Amerika geliyor. Aslında Antep fıstığı çok faydalı bir yemiş. Biz yemiş olarak tüketiyoruz. Pastalarda kullanıyoruz işte. Ama onun haricinde de A, C, E vitaminleri, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum birçok vitamini içinde barındıran bir kabuklu yemiş. Ayrıca akciğer iltihabını temizliyor, göğsü yumuşatıyor, göğüs ağrılarını azaltıyor, öksürüğün azalmasına yardımcı oluyor ve şöyle bir şey öğrendim ki ben eczacılıkta da öksürük şuruplarının içerisinde kullanılıyormuş. Yani öksürük şurubu yapımında kullanılıyormuş. Bunu ilk öğrendiğimde ben çok şaşırdım. Yani yiyebiliyorsak o zaman göğüs rahatsızlıkları olunca, üşüttüğümüz zaman bence fıstık tüketmeliyiz. Gördüğünüz gibi hem içinden faydalanıyoruz hem dışından. Yedikten sonra da böyle çok güzel bir çiçek yapabilirsiniz, tablo yapabilirsiniz. Bunları bir çubuğa yapıştırıp bir vazonun içine koyabilirsiniz. Tamamen değerlendirebilirsiniz bunları. Ortalarına yapıştırdıklarım at kestanelerinden, biliyorsunuz ben sürekli bir şeyler de yapıyorum. Onların bazıları böyle açılıyor. Açılanların içerisinde böyle fındık kadar bir kabuk kalıyor. O kabukları ben kullandım, yapıştırdım oralara. Onları boyadım. Ama siz elinizde herhangi yuvarlak bir şeyde ahşap bir boncuğu da yapıştırabilirsiniz. Ya da kendiniz bile böyle un, su, tuz bir hamur yapıp onu bile yuvarlayıp boyayabilirsiniz. Ben birçok şeyde onu kullanıyorum, biliyorsunuz zaten. Kendiniz şekil verebilirsiniz öyle yaparak. Benim bir çerçevem vardı evde, kullanmadığım, daha önceden sakladığım, böyle yine değerlendirdiğim diyebilirim bir parça. Şimdi onu komple beyaza boyayalım. Kenarları beyaz aslında ama içleri beyaz değildi. İçlerini de ben beyaza boyuyorum. Komple beyaz bir tablo yapacağım. Bu tablo da bu arada sunta olduğu için yine her zaman her yöne, her şekilde boyuyoruz ki tablomuzda açıklık kalmasın.
Evet, şimdi altını da yapıştıralım birbirine. Birazcık kurumasını beklersiniz siz de böyle çalışmalar yaparken. Ben aslında şu anda çekimde fark edilmese de kuruması için bekliyorum birazcık. Lodos dallarım var. Lodos dallarımı yerleştirdim. Önce her zamanki gibi biliyorsunuz çalışmalarda önce bir ön yerleştirmeye bakıyoruz. Oldu mu olmadı mı? Daha sonra malzemelerimizin zarar görmemesi için daha sonra yapıştırıyoruz. Ben hemen hemen bütün yapıştırma işlemlerini gördüğünüz gibi şu anda silikonu kullandım. Tutkalla da yapıştırabilirsiniz ama silikon daha verimli oluyor diyebilirim. O yüzden ben silikonu tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi çiçeklerimizi üzerine koyduk. Ne kadar güzel bir çalışma oldu. Bu yapraklar yapay yapraklar. Evinizde muhakkak vardır yapma çiçekleriniz. Onlardan kesip kullanabilirsiniz. Ya da satın alabilirsiniz çiçekçilerden ama ben elimde vardı bunlardan. O yüzden elimdekileri kullandım. Size muhakkak dediğim gibi elinizde vardır. Çiçeklerimize böyle yapraklar yapabilirsiniz ya da kuru yapraklardan bahçeden de toplayıp kullanabilirsiniz. Tablomuzda da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bütün çiçeklerimizi yapıştırdıktan sonra tamamen bitmiş olacak çalışmamız. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.